Herkese merhabalar. Irmak Örgü İşleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ünlü bir markanın Pertwee çanta yapımını sizlerle paylaşacağım. Görünümü çok şık, çok zarif bir model. Modelimiz motiflerden oluşuyor. Ön yüzeyinde 12 motif, öbür yüzeyinde de 12 motif olmak üzere toplamda 24 adet motiften oluşuyor. 4 motif genişliğinde, 3 motif uzunluğunda. Modelimizin kenarları muntazam bir şekilde oldu. İçini açıyorum. Astar yaptım. İhtiyacımızı giderecek büyüklükte cebi var. Fermuarını bu renk seçtim. İstediğimiz renkte de olabilir. Fermuarın ucunda küçük bir halka var. Halkanın ucuna deri bir aparat kullandım. Bileğimize takarak rahatlıkla da kullanabiliriz. Ölçümünü veriyorum. Genişliği 35 santim. Uzunluğu 28 santim. Yapımına başlayalım. Modelimizi kağıt iple örüyoruz. Çile olarak satılıyor. Sarıp yumak haline getiriyoruz. 3,5 numaralı tığ kullanıyorum. İpimizin kalınlığına, inceliğine göre hangi tığ numarasıyla daha rahat çalışabiliyorsak o tığ numarası da olur. 2 sırasını ördüm. Modelimizin 3. sırasında beraber yapacağız. Her bir sırasında 8 motif oluşuyor. 2, 4, 6, 8. Burada motiflerimizi aynı şekilde dizmiyoruz. Dikey, yatay, dikey, yatay olarak üstüne de yatayın üstüne dikey, altına da dikey gelecek şekilde birleştiriyoruz. Modelimizi şu şekilde tamamlayacağız. 4 motif önde, 4 motif de arkada. Birleştirme noktamız da bu şekilde oluyor. Hepsini tamamladıktan sonra da çantamızın kenarını yapıp bitiriyoruz. Motifimizin şu şekilde bir yüzü kabartmalı, bir yüzü düz oluyor. Kabartmalı olan tarafı ön yüzey olarak kullanıyoruz. Ölçümünü veriyorum. Genişliği 9 santim. Uzunluğu 9 santim. Kare bir motifimiz. Buradaki birleştirdiğimiz motifin de ölçüsünü veriyorum. 8 motifimizin birleşimi 70 santim. İpimi aldım. Bir tane zincir çekiyorum. Kilitliyorum. 13 adet zincir çekiyoruz. On üç zincir çektim. Yanındaki zincirin içerisine batırıyorum. İpimi çekiyorum. Tığımda 2 tane ilmek var. İkisini birden çekip sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincirin içerisine bir sık iğne. Yanındaki zincirin içerisine sık iğne. 12 tane sık iğne olacak. On, 11. Son zincirin içerisine de bir sık iğne yaparak sayımız 12 oldu. Hafif çekiyorum. Form veriyorum. Her sıra bitiminde
Bu şekilde yaparsak motifimiz çok daha güzel olur. 1 2 zincir çektim. Çeviriyorum. Su yolu modelimizi yapacağız. İlk boşluğa tığıma doluyorum. İlk boşluğa batırıyorum. İpimi çekiyorum. Hafif yükseltiyorum. Çok yükseltmiyorum. 1 2 3. Tığımda 3 ilmek var. Doluyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. İpimi çekiyorum. Hafif yükseltiyorum. 1 2 3 4 5. Tığımda 5 tane ilmek var. 5 ilmeği tek seferde çekiyorum. Zincir çekmiyoruz burada. Tığıma doluyorum. Son battığım boşluğa batırıyorum. Yükseltiyorum. Tığıma dolayıp yanındaki boşluğa batırıyorum. 5 tane ilmeği tek seferde çekiyorum. Tığıma doladım. Son battığım boşluğa batırıyorum. Doluyorum. Yanındaki boşluğa batırıp yükseltip tek seferde çekiyoruz. Sıramızın sonuna geldim. Son battığım boşluğa batırıyorum. Yanındaki boşluğa batırıp 5 ilmeği tek seferde çekiyorum. Tığıma doluyorum. Son zincirin içerisine batırıyorum. İkili trabzan yapıyorum. İlmeğimi hafif yükseltip elimle çekerek form veriyorum. 12 sık iğne ile başlamıştık. Buradaki sırada da sayımız 12 olacak. Zincirde sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Zincirle başlamıştık. İkili trabzanla bitiriyoruz. Motifimiz kenarları daha düzgün bir şekilde ilerliyor. Burada zincir çekmiyorum. İlmeğimi hafif yükseltiyorum. Çeviriyorum. İlmeğimi de sayıyorum zincir olarak. İlk boşluğa batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. 2 oldu. İlmekle beraber 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 zincir çekerek dönmüştük. İkinci zincirin içerisine batmıyoruz. Son boşluğa batırıyorum. 12 sık iğne oldu. Sayımız aynı şekilde ilerliyoruz. 1 2 zincir çektim. Çeviriyorum. Tığıma doluyorum. İlk boşluğa batırıyorum. İpimi hafif yükseltiyorum. Tığımda 3 tane ilmek var. Doluyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. 5 tane ilmeği tek seferde çekiyorum. Doluyorum. Son battığım boşluğa batırıyorum. Yükseltiyorum. Tığıma doluyorum. Yanındaki boşluğa batırıp tek seferde çekiyorum. Bu sıranın sonunda da bir püf noktamız daha var. Burada sayıyorum. Zinciri de 2, 4, 6, 8, 10. Sayımız 10 oldu. Tığıma doluyorum. Son battığım boşluğa batırıyorum. Tığıma doluyorum. Zincirin içerisine batmıyorum. Sonda bir boşluğumuz var. Batırıyorum. Yükseltiyorum. Tek seferde çekiyorum. 11 oldu. Tığıma doluyorum. Yine aynı boşluğa batırıp ikili trabzan yapıyorum. İlmeğimi yükseltiyorum. Çeviriyorum. İlk boşluğa
sık iğne yapıyorum. İkinci zincirin içerisine batmıyorum. Son boşluğun içerisine batırıp 12. sık iğneyi yaptım. 1 2 zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. İlk boşluğa batırıyorum, yükseltiyorum. Yanındaki boşluğa batırıp tek seferde çekiyorum. Tığıma doluyorum. Son battığım boşluğa batırıyorum. Doluyorum. Son boşluğa batırıyorum. İpimi tek seferde çekiyorum. Tığıma dolayıp son battığım boşluğa tekrar batarak ikili trabzan yapıyorum. İlmeğimi hafif yükseltiyorum. Çeviriyorum. İlk boşluğa batırıp sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğa bir sık iğne. Sıramızı tamamlıyoruz. Bir sıra daha su yolu yapıp sık iğne yaparak bitiriyoruz. 1 2 3 4 4 sıra su yolu modelimizi uyguladık. Sık iğne ile başladık. Sık iğne ile bitiriyoruz. Son sıramız. Son boşluğa batırıyorum. Bir zincir çekip ipimi burada kesiyorum. Elimizle de form veriyoruz. Kabartmalı olan tarafı motifimizin ön yüzeyi. Düz tarafı arka tarafta kalacak şekilde birleştiriyoruz. Burada öncelikle ütülemiyoruz. 8 tane motifimizi birleştiriyoruz. Birinci sıramızı tamamladıktan sonra ütülüyoruz. Ondan sonra öbür iki sıramızı tamamlıyoruz. Ölçümünü veriyorum. Genişliği 9 santim. Uzunluğu 9 santim. Kare motifimiz. Bir tanesini ipini kestim. İlk motifimizi. İkinci motifimizi de yapıyoruz. İpimizi kesmiyoruz. Birleştirerek devam edeceğiz. Motiflerimizi birleştireceğiz. Bir motifimizi bitirdik. İkinci motifimizi de sık iğnenin son sırasında bıraktık. Dikey olan motifimizin yanına motifimiz yatay olarak gelecek. Dikey, yatay, dikey, yatay. Bu şekilde birleştireceğiz. Sık iğne yaptığımız son sırayı motifimizin üstüne gelecek şekilde birleştireceğiz ve şu şekilde görünüm olacak. Her birleştirdiğimizde biri sık iğne, öbürü yan tarafından birleştireceğiz. İki sık iğne yan yana gelmeyecek. Son sık iğnenin boşluğuna batırıyorum. Motifimi şu şekilde tutuyorum. Kenarından birleştireceğiz. Sık iğne üste gelecek şekilde motifimizin öbür motifimizin de son boşluğundan tığımı içeriye alıyorum. İpimiz de altta olacak şekilde ipi çekiyorum ve öbür motifimizden alıyorum. Burada da iki tane ilmeğimiz var. Birisinden geçirerek kaydırıyorum. Ve şu şekilde birleştireceğiz. İki ucunu da eşit sayılarımız şu şekilde olacak ve sık iğne üste gelecek şekilde. İpimi altta tutuyorum. Sık iğnenin yanındaki boşluğuna batırıyorum.
Onun altına denk gelecek boşluktan batırdım. İpimi çekiyorum, çıkartıyorum ve kaydırıyorum. Sık iğnenin boşluğundan batırıyorum. Onun hizasında gelecek boşluktan ipimi çekiyorum. 2 tane ilmeğim oluyor yüzeyde ve kaydırıyorum. Yanındaki sık iğne boşluğundan batırıyorum. İpimi çekiyorum. Kaydırma işlemi yaparak birleştirmemizi tamamlıyoruz. Bakın sayımız eşit olduğu için uç kısımları eşit geliyor. Ve son boşluğa batırıyorum. Öbür motifimizin de ilk sık iğne boşluğundan batırıp ipimi çekiyorum, kaydırıyorum. Bir tane zincir çekip ipimi burada kesiyorum. Elimizde de form vererek tamamlıyoruz. Burada da kısa ipimi bakın tam orta birleştirme noktasından kolay bir şekilde çekip gizliyoruz. Öbür taraftan da alt taraftan astar yapacağımız için de iplerimizi de şu şekilde gizledikten sonra kesiyoruz. Bakın dikey şu anda ütülemedik. Bitirdiğimizde hepsini birden ütüleyip güzel bir şekilde tamamlıyoruz. Şimdi ikinci motifimizi yaptık. Yanına da dikey motifimizi birleştirmesini de yapacağız. Öbür motifimizi de yapıp gelelim. İki motifimizi birleştirmiştik. Üçüncü motifimi de hazırladım. Son sık iğne de bıraktım. Dikey, yatay, dikey gelecek şekilde yerleştirdim. İkinci sıramızda motifimiz yatay gelecek şekilde olacak. Onu da bu şekilde birleştiriyoruz. Dikey ile başlamıştık. Üçüncü motifimiz dikey gelecek şekilde tuttum. İlmeğim bu tarafta. Şu şekilde tuttuğumda iki sık iğne karşılıklı geliyor. Bu şekilde yapmıyoruz. Çeviriyorum. Sık iğne üstte olacak şekilde birleştireceğiz. Bakın. Burada birleştirdiğim motifin sık iğne kenarından uç noktasından tığımı içeriye alıyorum. İlmeğimi de boşluktan çekiyorum. İpimi alta alıp yürüteceğiz. Sık iğnenin dip boşluğundan batırıyorum. Ona denk gelecek boşluktan ipimi çekiyorum ve kaydırıyorum. Yanındaki boşluktan sık iğne boşluğundan öbür motifimizin boşluğuna denk gelecek yerden ipimi çekiyorum, kaydırıyorum. İlmeğimi de çok sık tutmuyorum. Birleştirirken
gerilmesin. Yanındaki boşluktan alttaki boşluğa denk gelecek şekilde ipimi çekiyorum, kaydırıyorum. Son sık iğne boşluğuna batırıyorum. Buradan da ilk sık iğnenin boşluğuna batırıp ipimi çekiyorum ve kaydırıyorum. Bir zincir çekip ipimi burada kesiyorum. İplerimi de gizleyeceğim. Dördüncü motifi de hazırlayıp gelelim. Dördüncü motifimizi de hazırladık. Dikey, yatay, dikey, yatay getireceğiz. Sık iğne üste gelecek şekilde çeviriyorum. İlk önce sık iğnenin boşluğuna batırıyorum. Motifimi şu şekilde tutuyorum. Burada da ilk sık iğne boşluğuna batırıyorum. İpimi altta tutuyorum. Çekiyorum. Yüzeye çıkartıp 2 tane ilmeğim var. Kaydırıyorum. İpimiz altta, yanındaki sık iğne boşluğuna batırıyorum. Onun karşısına denk gelecek boşluktan batırıp ve kaydırıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Altındaki boşluğa denk gelecek boşluktan batırdım. İpimi çekiyorum. Kaydırıyorum. Tamamladıktan sonra öbür motifimizin yanına da dikey olarak getiriyoruz. Bu şekilde 3 sıramızı tamamlıyoruz. Alttaki başlangıçtaki motifimiz dikey, üstüne yatay ve dikey gelecek şekilde sıralamamızı yapıp birleştirip gelelim. Modelimizin 3 sırasını tamamladık. Dikey, yatay, dikey olarak sıralamamızı yaptık. Şimdi birleştireceğiz. İpimi aldım. Bir tane zincir çekiyorum, kilitliyorum. Önce iki parçasını, sonra öbür parçasını birleştireceğiz. Yine motiflerimizi birleştirdiğimiz gibi sık iğne üste gelecek şekilde olacak. Sık iğnenin ilk boşluğundan tığımı içeriye alıyorum. Zincirimi çekiyorum. Burada da motifimizin dikeyin üstüne yatay gelecek şekilde ilk boşluktan tığımı içeriye aldım. İpimiz altta olacak. Alttan ipimi çekiyorum ve kaydırıyorum. Sık iğne üstte olacağı için önce sık iğne boşluğuna batırıyorum. Onun üstüne denk gelecek boşluktan ipimi alttan tutuyorum, çekiyorum ve kaydırıyorum.
Sık iğnenin yanındaki boşluktan ona denk gelecek öbür motifimizin boşluğundan batırıyorum, kaydırıyorum. Sıkmadan yapalım. İpimizi, ilmeğimizi biraz bol bırakarak, çok bol da değil. Bakın tutuş şeklimde birleştirme noktamızla eşit şekilde dip noktalarına batırıyorum. Onun karşısına gelecek birleştirme noktamızın tam dip noktasından batırıyorum, kaydırıyorum. Birleştirme çizgisi tam karşılıklı gelecek. Şimdi burada iki başak görünümlü çizgi var. İlk noktasına batırıyorum ve onun tam şu, bakın şu boşluğuna alarak ipimi çekiyorum ve kaydırıyorum. Birleştirme noktamızı tamamladık. Tığımı çıkartıyorum. Aynı eşitlikte oldu. Şimdi burada sık iğne kenarı bu motifimizde. Bu motifimizi üste alarak birleştireceğiz. Öbür sırada da bu motifimizde bunu üste getirerek sık iğneden aynı şekilde burada yaptığımız gibi birleştireceğiz. Şimdi burada sık iğne olan kenara tığımı batırıyorum. Dip noktasına. Ona denk gelecek boşluktan tığımı batırıyorum. İpimi çekiyorum, kaydırıyorum. Sık iğnelerin dip noktasından batırıyorum. İpimi çekiyorum, kaydırıyorum. Bu şekilde tamamlıyoruz. Sonrasında da öbür sıramızı da aynı şekilde yapıp gelelim. Modelimizin 3 sırasını birleştirdik. Buharlı ütüyle ütüledim. Muntazam bir şekilde oldu. Yine burada kontrol edelim. Düz, yatay, düz gelecek şekilde sıralamamızı yaptık. Düz başlangıçta yaptığımız motifin yatay motifle bitiriyoruz. Yatay motifle başladığımızı düz motifle bitiriyoruz. Kabartmalı olan tarafı çantamızın ön yüzeyi. Katlıyorum. Ön yüzeyi 4 motiften oluşuyor. 3 sıra uzunluğunda motifimiz oluyor. Arka yüzeyinde de yine aynı şekilde ve ortasından şu şekilde katlıyoruz. Çantamızı köşeden dikmeye, birleştirmeye başlayacağız. Köşeye geliyoruz. Çantanın öbür kenarında yaptıktan sonra ağız kısmını en sona bırakarak tamamlayacağız. İpimi aldım. Bir zincir çekerek başlangıcımızı yapıyoruz. Tığımı çıkartıyorum. Çantamızın kenar noktasından birleştirme yaptığımız ilk boşluktan tığımı içeriye alıyorum. Zincirimi tığımın ucuna aldıktan sonra yine burada da aynı şekilde sık iğne olan kenardan başlıyoruz. Öbür motifimizde de aynı sık iğne tarafına geçerek birleştirmemizi yapıyoruz. İpimi alta alıyorum. Sık iğnenin ilk noktasından
Ona denk gelecek öbür motifimizin boşluğundan çekiyorum ve kaydırıyorum. Sık iğne boşluklarından yanındaki sık iğne boşluğuna batırıyorum. Ona denk gelecek boşluktan batırıp ipimi alttan yürüterek yüzeye çıkartıyorum ve kaydırıyorum. Köşeye geldim. İki köşeyi tutuyorum. Bir sık iğne boşluğu var, bir de köşe boşluğu var. Sık iğne boşluğuna batırıyorum. Önce öbür boşluğa denk gelecek şekilde ipimi çekiyorum, kaydırıyorum. Şimdi tam uç noktasındaki boşluğa batırıyorum. Ve öbür motifimizin uç kısmına batırdım. İpimi çekiyorum ve kaydırıyorum. Sık iğne kenarımız, öbür motife geçiş yapacağız. Tam sık iğnenin uç kısmından batırıyorum ve yine öbür köşenin, bakın tekrar battığım, önceki battığım boşluğa batırıyorum. Tığımda 3 tane ilmek var. Burada birisinden geçiriyorum ve kaydırıyorum. Şimdi sık iğnenin uç kısmından aynı şekilde karşısına denk gelecek boşluktan ipimi çekiyorum. Yüzeye çıkartıyorum ve kaydırıyorum. Aynı şekilde sık iğne boşluklarına batarak kenar işlemini tamamlıyoruz. Çantamızın kenar işlemini bitirdik. Bir zincir çekiyorum, üst noktaya çıktım. Yanındaki ilk gelen sık iğne noktasına batırıyorum, bir sık iğne. Çantamızın ağız kenarını yapıyoruz. Yanındaki sık iğne boşluğuna batırıyorum, bir sık iğne. Her boşluğa bir sık iğne yaparak bu motifimizi bitiriyoruz. Öbür motifimiz de kenar motif. Dip noktasına batırıyorum. Birleştirme noktasının sık iğne yaptım. Tam orta boşluğuna batırıyorum. Bir sık iğne. Şimdi kenar motifimize geldik. Dip noktasına batırıyorum. Bir sık iğne. Su yolu yaptığımız boşluğa bir sık iğne. Burada iki sık iğne de yapabilirsiniz. Gergin olursa. Yanındaki sık iğne boşluğuna batırıyorum. Bir sık iğne. Hemen dip noktasında küçük bir boşluk var. Boşluğa batırıyorum. Bir sık iğne. Su yolu yaptığımız iki zincir boşluğuna bir sık iğne. Hemen sık iğnenin boşluğuna bir sık iğne. Dip noktasında boşluk var. Bir sık iğne. 2 zincir su yolu yaptığımız boşluğa da bir sık iğne yapıyorum. Hemen birleştirme noktasının dip kısmına batırıyorum. Bir sık iğne. Birleştirme noktasının üstüne batırıyorum. Bir sık iğne. Sık iğne boşluklarına da birer sık iğne yaparak başlangıç noktamıza gelelim.
Bütün boşluklara batarak sıramızın sonuna geldik. Son boşluğa batırıyorum. Bir sık iğne. Başlangıçta bir zincir çekmiştik. Zincir çektiğimiz ilk başlangıç noktasına batırıyorum, kaydırıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum, kaydırıyorum. Kaydırma işlemi yaparak sıramızın sonuna geldik. Burada ipimi kesiyorum. Yanındaki boşluktan ipimi içeriye alıyorum. Ve bitirdiğimiz boşluktan 2 ilmeği içerisine alıp ipimizi içerisinden geçiriyorum. Ve gizliyoruz. Çantamız bitti. İçini açıyorum. Çok güzel oldu. İçine astar yapıp fermuar dikerek tamamlıyoruz. Irmak Örgü İşleri YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günlerde kullanın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.